Başlayalım. Şimdi öncelikle bugün neden anketle başlamak istedim? Ya yayından önce Özgün'le sohbet ederken dedim ki Özgün bu hafta hani böyle ortalığı yıkan, değişik, hani bir şeyler her hafta bir şey olur değil mi Özgün? Bir iki haftada bir hareketlilik olur. Ya arkadaş yeni gelen parçalara baktım. Ya çoğunun yani müziği mi unutmaya başladı insanlar ben anlamıyorum ya. Aranjörlerin çoğu çok kötü mixler, çok kötü aranjeler, çok kötü kayıtlar ve kötü müzikler listelerde olduğunu fark ettim. Bunu zaten aslında biz çok daha önceden fark etmiştik. Fark ediyorduk da. Ve o nedenle büyük bir anket hazırlamıştım ben ve bu ankette sizle paylaştım. Sağ olun şu anda 1023 kişi bu anketi kullandı. 1023 kişi bence gayet güzel bir rakam. O nedenle aslında yanıtlardan birçok şey çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Gelin şöyle bir yanıtlara bakalım. Ben şimdi hop şunu da tak aşağı atayım, şu pencereyi biraz kapatayım. Dışarıdan az ses geldi. Arkadaşlar 1023 yanıt arasından sorulara şöyle bir bakalım. Son dönemde en çok hangi tür müzik dinlediniz? Pop, rock, Türk halk müziği, rap bunların arasında. %20.3 Türk halk müziği ve sanat müziği dinlemiş arkadaşlarımız. 1025 kişi arasında yapılan anket bu şu anda. %10, hemen bir sonra %13 rock müzik. Özgün. Bak istatistiklere dikkat edin. Rock müzik. %12.5 rap. %11.5 pop. %8.4 arabesk. Şurada bakın yabancı pop %7.8. %8.2 yabancı rock. Bu arada iki rock birleştirebiliriz de bu arada. O da ilginç bir istatistik bence. Çünkü yabancı rock ve Türkçe rock'ın karışımı neredeyse %20'yi geçiyor Özgün bu arada. Evet. Bak onu bir küçük bir ankette bir eksiklik olarak buluyorum ben ama ikisini topladığın zaman %20'leri geçen bir şeye ulaşıyor. Enstrümantal elektronik %1.7, enstrümantal %6.5. Az bir rakam değil. Dünya müziği %6.1 ve caz ve soul %3.7. Şimdi burada ilginç bir hikaye var. Dikkat ederseniz 1023 kişilik bizim kanalımızda yaptığımız anketi şu an 1.26'ya çıktı. %20.3'ü halk müziği ve sanat müziğinden oluşuyor. Peki bu kadar dominant etkili halk müziği, sanat müziği, rock ve rap. Abi listelerde neredeler ya Özgün? Evet. Ne Spotify'da, ne Apple Müzik'te, değil mi? Ne YouTube Müzik'te. Görüyor musunuz halk müziğin trend olduğunu? O zaman buradan şu çıkıyor arkadaşlar. Bu platformlar açık seçik kayırma yapıyorlar. Nerede bunlar? Ya bu dinleyici nerede listelerde? Evet. Evet. Ve düşünsenize yani bu listede bizim listemizde %12.5 olan bir rap dinleyicisi var. Sanki dominant bir etki yaratıyormuş gibi sürekli bunu pompalıyorlar. Sürekli. Yani bir yapının veya işte hani rock müzik nerede bu kadar dinleyicisi? %20'leri geçiyor iki şeyde yabancı ve Türkçe rock dinleyenler. Hangi listede bunlar? Ya lütfen hani merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızı yazın. Chat'i de şöyle ekrana alıyorum. Gerçekten yani hakikaten ilginç. Onları dinleyenler Spotify kullanmıyor hocam demiş mesela arkadaş. Linki atar mısınız? Özgün linki lütfen atmaya devam eder misin? Sen chat'e göndermeye devam et. Arkadaşlarımız kullansın. Bu arada Oyun Aşkı çok güzel bir istek göndermiş. Arnavutluğun köklü yarışmasından 15 yaşında ilk kez katıldığı Figi 3. kez kazanmıştı. 2022 yılında hemen onu da kaydediyorum. Böyle orijinal. Bugün ilginç isteklerin peşindeyim. Çünkü müzik bulamıyorum ya. Listelerde hiçbir şey bulamıyorum yani. Bu kadar da olamaz yani. Bir gariplik var bu işte artık. Neyse devam ediyorum. Müzik dünyasında sizin en çok ne ilginizi çekiyor? Soru bu. %67,5. %67,5 şu an 1030'a yaklaştık ankette. Hala da doldurmaya devam ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar %67,5 şarkılar. Bakın müzik dünyasında en çok şarkılar ilgi çekiyor. Geri kalan %17 enstrümantalistler, %14 şarkıcılar. Yani insanlar aslında çoğunlukla şarkıların peşinden koşuyorlar bu istatistiğe göre. Yani şarkınız güzelse aslında kim olduğunuzun bir önemi yok. Doğru mu? Doğru. Bu istatistik bunu belli ediyor. Peki
şarkınız güzelse nasıl bu listelerde öne çıkabilirsiniz? Dominant bir şey varken. İmkansız. Hiç amatör listeler görüyor musunuz YouTube'da? Yeni trendler görüyor musunuz? Eskiden yeni trendler görüyorduk Özgün. Doğru mu? Görüyorduk. Çok Doğru. fazla görüyorduk. Şu an yeni bir insanı, yeni bir genç çocuğun çıkıp şarkısıyla tutma imkanını ortadan kaldırdılar. Müzik listeleri tamamen şirketlere ait. Hatta pohpohlamalara ait. Artık bilmiyorum ne yapılıyorsa. Ama duyduğum çok kötü şeyler var. Onları burada söylemek istemiyorum ne olduğunu detay detay. Ama kötü duyumlar geliyor, kokular kötü bu işte. Sosyal medyada karşınıza çıkan şarkıcıları özelde dinliyor musunuz? Bakın bu da ilginç bir soru olarak özellikle sormak istedim. 1034'e çıktı, anketimiz devam ediyor. Sosyal medyada karşınıza çıkan şarkıcıları özelde kendinize kaldığınız zaman dinliyor musunuz? %63.4 çoğu çok kötü. %29.5 evet. %7.1 sosyal medya kullanmıyorum. Şimdi burada iki katı dinlemeyen var. İki katının azı dinleyen var. Dinleyenlere saygı duyuyoruz zaten her şekilde. Son zamanlarda konser veya festivale gittiniz mi? %58,5 hayır. %41 evet. Yani dinleyici, benim kanalımın dinleyicilerinin çoğu müzisyen zaten. Doğru değil mi? Müzikle uğraşan veya müzik dinlemeyi seven, müziğe vakit ayıran insanlar. Bunların %58,5'u konsere gitmemiş Özgün. Evet. Yani bence bu çok acayip bir istatistik. 1000 kişide 600 kişi konsere gitmiyor. Ya 1034'e geçiyor şu anda. Hızla yükseliyor anket. Yani çoğunluk konsere de gitmiyor. Yani evde YouTube'dan veya işte kendi seçtiği şeyleri dinliyor artık. Spotify listeleri sizce gerçeği yansıtıyor mu? %72.9 tamamen algı seçmiş arkadaşlar. %27.1 evet. YouTube trendleri, şarkıları sizin için de trend mi sorusunun cevabına bakın. %91,5 hayır. Yani bu hani Spotify'da en azından %73 civarıydı Özgün. YouTube'da durum daha da facia. %91,5 yansıtmıyor. O zaman YouTube platformu Türkiye'de kime müzik yapıyor abi? Kime liste seçiyor? Müzik trendleri kime? Amaç ne? Komedi bu, komedi. Dalga geçer gibi. Yani şu %50'ye 50 falan çıksa Özgün. Atıyorum %40'lara bilmem ne yaklaşsa. Hani diyeceğim ki bir kitle var, bir de takip etmeyen kitle de var. Olabilir. Ama bu %90, yani 10 kişiden 9'u, hatta 9,5'u kesinlikle inanmıyor trendteki şarkılar. Dinlemiyor. TikTok'ta trend şarkılar sizin için de trend mi? Oha! %96,3 hayır. %3,7 evet. Autotune kullanımı sizce artık normalleşti mi? %67,7 hayır, hala çok kötü geliyor. %32,3 evet, 32,3 evet, artık fark etmiyorum bile. Bu çok samimi bir yorum bence. Gerçekten yani bu anketteki bu yorum çok samimi. Artık dikkat bile etmiyorum diyor. Yani benim için normalleşti. Hani autotune kullanıyor mu kullanmıyor mu pek umurumda değil. Ama hala büyük bir çoğunluk bu autotune'lu sesi bir türlü sevememiş. Bu ankete katılan kişilerin müzik zevkleri karışık. Yani sadece rap dinleyen, sadece pop dinleyen falan değil. Her tipte kişi katılmıştır buraya. Her müzik türünde. Ama bunun çoğunluğu, yani %70'e yakını arkadaşlar bir türlü bunu kabullenmemiş. Bu da ilginç. Enstrüman çalıyor musunuz sorusunun cevabı %55,5 evet bu ankete katılanlar. Çoğu enstrüman çalan arkadaşlar, %44,5'i de sadece müzik dinleyicisi. Şarkı söylüyor musunuz bu kişilere soruyorum. %62,5 evet, %34,8 hayır. Söylemeyen de var. Konservatuar okumak ister misiniz? Bence bu çok ilginç bir soru. Ben bunu özellikle sordum arkadaşlar. %76,5 evet diyor. Ya bu ülkenin umududur. Trendlere inanılmayan, konsere yeterince gidilmeyen, bence bu istatistikler onu gösteriyor. Hiçbir trende inanmıyorsunuz. Konsere doğru dürüst gitmiyorsunuz. Enstrüman çalmaya çalışıyorsunuz. Bu onu gösteriyor. Uğraşıyorsunuz.
Birçok müzik türü dinlemeye çalışıyorsunuz. Hatta dinlediğiniz müzik türü çok popüler müzikler de değil aslında. Yani günün popüler şeylerinden de uzaksınız. Ama hala konservatuara gitmek değerli. %76.5. Hala buna kıymet veriliyor. Eğitimin değeri hala güzel bir noktada. Türkiye'de üretilen müziği kaliteli buluyor musunuz sorusunun cevabı ise %61.5 hayır. %38.5 evet demiş arkadaşlar. Yani bunda da neredeyse iki katından biraz az fark var. Genel beğenide bir sorun var. Müzik dinlerken neler yapıyorsunuz sorusu. %56.3 evde dinliyor. Yani müziği çoğunluğumuz evde dinliyoruz. %16 arabada, 16.5 dışarıda. Sporda %3.8, bir de iş yerinde var %6.8. Yani çoğunluk evde dinlenen bir işe dönüştük diyebilirim. Peki en çok hangi müzik platformu kullanıyorsunuz sorusunun cevabında bir numarada Spotify var. 2 numarada YouTube var. 3 numarada işte Spotify. Bu liste zaten YouTube müzik ve bu şekilde gidiyor. Genelde bu platformlar aktif. Burada zaten tekli cevaplar istemiştim. Radyo dinleyicileri var. Bakın radyoların geldiği noktaya bakın. Sosyal medyanın ne kadar altında olduğunu görebilirsiniz. 15. sırada falan çıkıyor hala. Daha da aşağı inersek yani çoğunlukla gördüğünüz gibi YouTube, Spotify, Fiziler de çıktı. O da çok çok gerilerde. Samsung müzik dinleyen de var. Daha çok TRT dinleyen var. Yani alta doğru bir sürü eskiden kasetler vardı diyen arkadaşlarımız var vesaire vesaire. Birçok yorum var. 140 daha yanıt gösterebilirim. Alternatif dinleniyor. Şimdi buradan ne çıkarabiliriz? Vallahi ben de bilmiyorum Özgün. Ama fikrini merak ediyorum senin. Mesela buradan ne çıkarabiliriz? Arkadaşlar size de soruyorum. Lütfen chat'e şöyle bir fikirlerinizi yazın. Hakikaten merak ediyorum. Yani şu var, benim için üzüntü şey hocam, hiç konser ve bir festivale gidilmemesi, yani çoğunluk olarak konuşuyorum, %50'den fazla çıkması. Tabii müzisyenlerin aslında iş bulmalarındaki ya da kendi müziklerini ürettikleri müzikleri sunmadaki alanların ne kadar kısıtlandığını, ne kadar azaldığını gösteriyor. Tamam. Çünkü festivale ve konsere gidilmediği sürece müzisyenler yani şey yapamayacak, gelir elde edemeyecek. Bu da yani belli bir çöküşe neden olabilir. Bu da Peki benim diğerleri? için üzüntü verici olarak. Peki diğerleri? Bir sürü başka şey de var. Konu daha var. Bence ilginç. Tabii. Mesela şey de var hocam, yani işin TikTok ve Buyur. pardon. Özgüncüm sen bitir. Ayşenur sen de söyle fikrini ondan sonra. Ben şey yapayım, TikTok ve YouTube'a hiç güvenilmemesi de ilginç. Aynen. Dediğiniz gibi yani hiç güven yok. Bu sefer de oradaki o zaman trend listelerine gelen fenomen şarkılar gerçekten fenomen, bu soruyu doğurur. Bu da benim merak ettiğim bir konu. Hı. Evet. Ayşenur'cum sen ne düşünüyorsun? Konsere gidilmemesi konusunda hocam şöyle bir düşüncem de var. Hani ekonominin sektöre yansıma kısmı olduğunu da düşünüyorum. Çünkü ister istemez hani bilet fiyatlarını da etkiliyor doğal olarak ekonomi. Ve bu yüzden insanların hem ekonomik şartlarını baz alırsak daha zor hani tercih ettikleri bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani bir konser bileti alalım, bir konsere gidelim. Eskiden daha çok olduğunu görüyordum ben de çevremde. Şu anda daha az. Bunun sebeplerinden birisi de bilet pahalıymış ya falan. Ben bile birilerine teklif ettiğimde pahalı buluyorlar mesela. Gidelim dediğimde. Ekonominin sektöre yansıyan bir tarafı olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Evet, Alican Çelik diyor ki ben daha çok trend şarkılardan ziyade köşe bucakta kalmış keşfedilmeyi bekleyen şarkıları kovalamayı tercih ediyorum. Eski klasik şarkıların dışında diyor. İşte izleyicinin bence aslında temel bir şeyi var. Beklentisi farklı olduğuna inanıyorum ben genel izleyicinin. Daha farklı beklentileri var. Autotune şarkının içinde minik nüans olarak kullanıldığında iyi ama şarkıyı baştan sona evet haklısın. Başka neler var bakayım en sona ineyim şöyle. Hocam Tenorlar Meclisi'ndeki sesleri yorumlayın demiş. Ekonomiden bahseden bakayım şöyle. TikTok hep algoritmalar saçma kalitesiz üzerinden emekli şeyleri çıkarıyor. Kimse güvenmiyor diyor. Ben bu müzik şirketlerinin nasıl çalıştığını anlayamadım. Ya nasıl işliyor buradaki işler? Sanatçının şirkete bağlantısı ne diyor Real birisi?
Şöyle yani müzikle alakalı bir şirket düşün. Sen bu şirketlerle kontrat yapıyorsun. Onlar da sana single'ını yapman için bir bütçe sağlıyorlar farz et. Veya bütçe de sağlamıyorlar. Sen her şeyini bitirmiş oluyorsun. Onlara götürüyorsun. Diyor ki yani yeter ki ben atıyorum bilinen bu firmayla çıkış yapayım ki kendime bir güç sağlayayım hani. Aa adam kimle çıkmış desinler diye sen cebinden para koyarak yapıyorsun. Yani bu normal bir iş ilişkisi olarak düşün. Bakayım başka neler var. Hasan Kelleci bizler kaliteli müziği kulağı olan insanlarız ve çoğu şarkıcının autotune'larından dolayı gitmiyoruz. Az sayıda gidilen konserlerde eski sanatçılar genelde kaliteli şarkıcılar oluyor. Bu da ilginç. Portekizli bir sanatçı Sagopa Kajmer de şarkılarından birini sample olarak kullandı. Sagopa Kajmer kullanmıştır. Olabilir. Festival, konser, sosyalleşme bitirildi. Bu gerçek. Tam reşit olduğum dönem artık gidecekken sadece bir kez Barış Arak Festivali'ne gittim. Rock'n'Coke rüyamda bile göremedim. Konsere bolca gittim. Valla bu da benim içimde bir yara. Ben Rock'n'Coke'a gitmiştim. 2 kere gittiğimi hatırlıyorum galiba. 1 veya 2. Linkin Park'ın olduğu sene gitmiştim. Yani şu an bunların imkansız olması gerçekten üzücü. Eskiden çok radyo dinlerdim ve bu şekilde popüler beğenilen şarkılardan haberim olurdu. Ama rahat 5-6 yıldır dinlemiyorum diyor Ekim. Çünkü artık senin dinlediğin şeyi çalmıyorlar. Doğru değil mi? Aynen öyle. Kübra Selçuk hocam algoritmayı değiştiriyorlar bence müzik platformlarda ücret vererek diyor. O da mümkün. Vallahi çok acayip. Oğuz Koç diyor ki Özgün. Buradan diyorum ki Evet. Ajdar'ın Çikita muz parçasını patlatmış bir milletiz. Bize hak bunlar diyorum. Bir sürü bakış açısı var. Sektör ya da piyasa diye bir şey yok maalesef. Pazar var diyor arkadaşlar. Bak bu çok ilginç Can Koç. Can Koç'un bu yorumu çok ilginç bir yorum. Sektör ya da piyasa diye bir şey yok. Pazar var. Mükemmel biliyor musun? Yani eskiden bir sektör gibi bir şeyden bahsediyorduk. Un kapanıydı. Hani sektör, şirketler. Şimdi ama böyle bir şey yok. Bir pazar var ortada. Yani hani nasıl pazarlara gidersin Özgün şeyin vardır. Evet. Dükkanları kendi şeylerini koyarsın tezgahına satmaya çalışırsın. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Sinem diyor ki müthiş. Eline tablet verilen çocuklar dinliyorum hoca o trendleri diyor. Of 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 of. Bak çok güzel bakış açıları. Çok güzel bakış açıları. Ferhat hocam sınava hazırlamam lazım ama çıkamıyorum yayından selamlar. Selamlar Ferhat'cığım hoş geldin. Yani Ronnie diyor ki Özgün unutma. Selam hocam ben Tamam. 15 yaşındayım ama eski şarkıları şimdiki şarkılardan daha çok zevk alıyorum. Neden? Yok artık. 15 yaşındasın ve eski şarkılardan daha zevk alıyorsun. Biz de öyle. Ben ne yapacağım? Ben de 48 yaşındayım. Ben de eski şarkılardan zevk alıyorum. Ki ben aslında öyle biri de değilim yani. Ben yeni çıkan her şeyden de keyif alan bir insanım ama bugün Özgün'le bir 8-10 parça baktık. Yok abi yok. Çok kötü yani. Onları analiz etsem ne olacak? Polat Alemdar geldi yorumların. Hocam bence çok çevreyle alakalı. Benim annem sanatla iç içe büyüttü benim için. Müzik dinlemek eşsiz bir şey diyor. Hocam genelde TikTok'ta popüler olan şarkıların tamamını dinlemiyorlar. Sadece belli bir kesitini dinliyorlar. Kaan harika. Çok güzel yorumlar. Bizler artık dinleyici değil müşteriyiz hocam diyor Berat. Of! Biraz öyle olmadı mı sizce de? Eskiden bir şarkıcının gerçekten hayranı olmak, peşinden gitmek, onun albümlerini dinlemek, yaptığı her şeyi takip etmek vardı. Şu an böyle bir şey yaşıyor musunuz mesela? Gerçekten böyle her şeyini araştırıp didikliyor musunuz bir şarkıcının? Yoksa şarkısını dinleyip geçiyor musunuz? Gerçekten ilginç. Günümüzde Hocam- K-pop'ta çok var gençler arasında şu anda. Hı hı. Hocam geçenlerde Taner'le biz şey dinledik hocam. Sezen Aksu albümlerini. Hı hı. Ve şeye baktık. İnternetten baktık işte albümün hikayesine. Hocam 12 şarkının şeyi 2 yıl sürüyormuş. Güncelliği. Hı hı. Özellikle işte Sen Ağlama albümü zaten 2 yıl boyunca hep bir şeylerde kalmış listelerde. Eskiden. Acaba biz biraz fazla mı tüketici olduk? Ya o da bir soru ama bak mesela çok güzel anlatıyor. Barış Kaan Durmaz diyor ki Özgün. Hocam genelde insanlar TikTok'ta popüler olmalık şarkı yapıyorlar ve bu da genel kitleyi yakalamakta zorlanıyor. Yani sadece popüler olmak için kesit melodisi ürettiği için nasıl 2 sene kalacak ki bu? Yani müzik değeri yok aslında. Anlık bir değeri var sadece. Çok hızlı yukarı çıkıp yok olan bir şeye dönüşüyor. Ve bu gerçekten bizi kötü etkilemeye başladı ha. Yani mesela Gerçekten kötü Geçenlerde- etkilemeye başladı. Buyur Özgün. Mesela işte 3 ay boyunca şimdi tabii şarkı yayından kaldırıldı da hocam.
Cıstak şarkısı Eraya 7 Capo'nun 3 ay boyunca zirvede kaldı TikTok'ta. Ve dünya trendlerine de girdi. Aslında yani onun devamlılığı gelir miydi emin değilim. Yani çok istisnalar var yine de. Uzun süre gündemde kalan şarkılar oluyor. İşte o gündemlere de inanmıyor seyirci. Onu ne yapacağız? O kimin gündemi belli değil. Evet. Şarkıdan çok şarkıcının kitlesi, yaşanmışlığı, hayat hikayesi mesela beni daha çok etkiliyor diyor Rüzgar Saçlı. Haklısın, zaten onun etkilenmesi lazım. Hiç kimse konserde taciz olaylarını söylemiyor diyor Hasan. Hadi buyurun. Şimdi mesela tam da buraya girdik. Aslında çok güzel. Geçen Murat Boz'un Diyarbakır konseri abi. Ya bu nedir?